Sevgiler, selamlar değerli izleyenler. Çok uzun zamandır yapmak istediğim ve bu doğrultuda birçok kaynağı araştırdığım ve izlediğim Honda PCX detaylı varyatör bakım videoma hoş geldiniz. Bunu neden yaptığımı sormak istediğinizi duyar gibiyim. Amacım scooter'ımızın 2400 kilometreye ulaştığında hafif olarak başlayarak 2900 kilometreye vardığımızda yoğun bir şekilde kalkış esnasında gaz verince titremeye başlamasıydı. 2500 kilometre bakımında servise bu konuyu ilettiğimde bana durumun normal olduğunu, scooterlarımızın üretim aşamasında fabrikata sürülen ilk greslerin fazla olması sebebiyle zamanla bunların debriyaj balatasına yapışmasından dolayı kalkışı etkilediğini ilettiler. Akabinde şikayetimin 4500 kilometre bakımından sonra düzeleceğini belirttiler. Tabii ki bu benim içime sinmedi. Başta da belirttiğim gibi bununla ilgili araştırmaya koyuldum. İzlediğim videolar ve duyduklarım sonucunda bu bakımı gerçekleştirmek amacıyla gerekli alet ve edevatları toplamaya koyuldum. Bu arada kısa bir bilgi vereyim. Bu yapacağımız bakımı hiçbir servis ve usta çok uzun sürmesi sebebiyle yapmıyor arkadaşlar. Alet edevat tutabilen, el ayarı olan, hafif bilgisi bulunan herkes bu işlemi kolaylıkla yapabilir. Ek olarak PCX'imiz 2020 model Marmaris Honda kıvrak motor bayiinden Eylül ayında alındı. Benim gibi ilk defa yapacak olanlara küçük bir önerim olacak. Yapacağımız bu detaylı bakım işlemi çok uzun süreceği için yaklaşık bir 4-4,5 saatinizi ayırın. Daha sonraki açışlarınızda bu saat yaklaşık olarak 2 veya 2,5 saat civarında olacaktır. Bu işlemi yapmak için öncelikle gerekli el aletlerine sahip olmanız gerekiyor. Bunlar ayrı bir video konusu olacak. Kimse bununla ilgili detaylı olarak bir bilgi veya video düzenlememiş. Sizlere detaylı bir şekilde daha sonra anlatacağım. Bir uyarım daha olacak. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, el beceriniz veya alet bilginiz yoksa işin içinden çıkmanız zor olacaktır. Bu kısmı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Clap. Başlamadan önce tüm aletlerimizi ulaşılacak şekilde etrafımıza yaydıktan sonra scooter'ımızı orta sehpaya alıyoruz. Varyatör kapağımızla birlikte 2 adet plastik parçamız var. Tamamının vidaları 8 mm, 6 köşe lokmadır. Ben burada açmak için İzeltaş 8 mm mafsallı T-kol lokma anahtarı kullandım. Anahtarımızla tüm lokmalarımızı çıkartıyoruz. 2 lokmamız zor yerde. İşte buralar için mafsal veya ayrıca 8 mm yıldız anahtar gerekli olacaktır. Tüm lokmalarımızı söktükten sonra en son plastik parçamızda takılı olan bir tane küçük boru mevcut. Bu boruyu elimizle esneterek takılı olduğu iki soketten de çıkartıyoruz. Son lokmamız bu plastik parçanın altında. Onu da söktükten sonra en sağda varyatör kapağının girintisi var. Oraya parmağımızı sokarak sol taraf içinde ön varyatör havalandırma deliğinden tutup öne doğru esneterek kapağımızı çıkartıyoruz. Evet, şimdi kalp ortaya çıktı. Henüz 3000 kilometre olan scooter'ımızın pisliğini canlı gözlerle görmeliydiniz. Giriş bilgilendirmesinde de dediğim gibi benim şikayetlerim kalkış esnasında ve düşük devirlerde çok titremesi, duracakmış gibi vurultulu ses çıkararak kalkmasıydı. Varyatörün şu an içi siyah toz ve kuruntularla dolu. Bakalım tamamen çıkarınca neler göreceğiz. Ön varyatör için 22 mm lokma ucumuzu makinamıza takıyoruz. Burada devir ayarına ve düz tutmaya özen gösterin. Benim kullandığım somun sökme takma makinesi 490 Nm tork gücünde. Çok güçlü olduğu için somunları zorlanmadan söküyor. Somun ve rondelasını aynı yere koyup parçamızı çıkartıyoruz. Arkaya geçtiğimizde 19 mm lokma ucumuzu takıp somunumuzu çıkartıyoruz ve rondelasıyla birlikte aynı yere koyuyoruz. Şu andan itibaren tüm parçalarımız çıkarmaya hazır. Burada kayışın yönüne bakın. Takarken dikkat etmeniz gerek. Yazılar sizden tarafa bakmalı. Keşke yanımda bir çeken olsa size daha detaylı gösterebilsem ama elleriniz yağlıyken, ayrıca aletleri tutuyorken bu mümkün olmuyor. Açıkladığım sebeplerden dolayı sizlere bazı detayları gösteremiyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Ben temizlik aşamasında sıra sıra gittim. Öncelikle ön varyatörümüzle başladım. Bu aşamada orta burcumuzu, baga kapağımızı, bagalarımızı, kızak kaydırıcılarımızı çıkarıp peçete üzerine yanaklar ile birlikte koydum. Sıra temizlik aşamasında. Ön varyatör parçalarımızı önce benzin sıkarak sildim. Bu kısımda görüntü kaybı yaşadım. Benzin ile temizlediğim anlar yok olmuştu. Daha sonra balata spreyi kullanarak kuruladım. 5 dakika kadar bekledikten sonra parlatma ve zımpara aşamasına geçiyoruz.
Matkap için aldığımız Scotch flap diski takıyoruz. Ön varyatör yanaklarımızı gördüğünüz üzere parlatmaya başlıyoruz. Pisliği ve lekeleri görüyor musunuz? Bir de nasıl parladığına bakın. Bu işlem kayışımızın rahat çalışmasını sağlayacak, performansı arttıracak, kayışın ömrünü uzatacak. İşlemimizi tamamladıktan sonra yine benzin ve balata spreyi ile temizliyoruz. Sıra geldi bagalarımıza. Dışları tozların ve kirin yapışmasıyla kuruntu olmuş. Bunların 0 numara zımpara ile hafifçe üstünden geçip benzin ve balata spreyi ile yine temizliyoruz. Şimdi boşta olan arka varyatör kastağımızı da benzin ve balata spreyi ile temizleyip kurulayıp ardından 0 numara zımparamızla iç kısımları yani debriyaj balatamızın sürtündüğü, tutunduğu yerleri zımparalayıp tekrar benzin ve balata spreyi ile temizleyip kenara koyuyoruz. Şu an temizlik sırası en zahmetli taraf olan arka varyatörde. Öncelikle burayı açmak için bize gerekli olan 38 mm 6 köşe lokma ucu ve 1/2'ye 3/4 lokma adaptörü. Bunları birleştirip makinamıza takıyoruz. Debriyaj balatamıza iki ayağımızla baskı yapıp lokma ucumuzu somuna iyice oturtuyoruz. İyice oturduğundan emin olun, yoksa somunu sıyırtır ya da yalama yaptırabilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim ki bazı kanallarda bir şehir efsanesi türemiş. 38 mm 6 köşe lokma ucu buraya tamamen uyuyor. Yok 38 alıp 39'a büyütün gibi söylemler büyük bir macera, hiç gerek yok. Tek önemli olan lokma ucunuzun somuna tamamen sıfır bir şekilde oturması. Markayı merak edenler olursa İzel taşı kullandım. Açarken kameraya yakın bir açıda durmuştum. Daha sonra videoları izlerken bu anın çıkmadığını gördüm. Bu yüzden ekleyemiyorum. Somunumuzu gevşettikten sonra çıkarırken ayağınızı yavaşça çekin. Yoksa parçamız fırlayıp hasar görebilir. Şimdi yayımızı ve boşta kalan
debriyaj balatamızı çıkarıyoruz. Arka varyatör yanaklarımızı birbirinden ayırmak için yayımızı tutan ve pimlerdeki greslerin dışarıya saçılmasını engelleyen küçük yuvarlak parçamızı yuvasından çekerek temizliyoruz. Bu kısımda sizinle paylaşmak istediğim önemli bir şey var. Siz isterseniz bu kısımlara hiç dokunmadan sadece debriyaj balatamızı temizleyip işlerimiz bittikten sonra tekrar yerine takabilirsiniz. Açıkçası ben de bu şekilde yapacaktım ama sizlerin de aranızda çok kilometre yapmış ve bu zamana kadar hiç detaylı varyatör bakımı yaptırmamış veya yapmamış izleyenler olabilir. Bunu düşünerek tam bir varyatör bakımı olsun istedim. Küçük yuvarlak parçamızdan sonra içinde siyah gres dolu olan 3 adet girinti var. Bunların içindeki 3 küçük hareketi sağlayan parçayı karga burun pensemiz ile çıkartıyoruz. Bu parçalar önemli. İyi muhafaza edin. Siyah tabaka olmuş gresleri elimize peçete alıp siliyoruz ve yukarı doğru çekerek yanaklarımızı ayırıyoruz. Akabinde biri en altta, biri en üstte olan 2 adet plastik contamızı çıkarıyoruz. Bunlar gresi tutan contalar benzin özelliğini kaybettirir. Bu nedenle yuvasından çıkartıp kenarda muhafaza ediyoruz. Şimdi bütün parçalarımız temizliğe hazır. İlk olarak içerisinde eski gres bulunan uzun rulmanlı parçamızla başlayacağız. Sebebi ise en çok bunun uğraştırması. Çünkü içerisinde gres dolu ve fabrika çok fazla sürüyor. Burayı ilk olarak benzin ve balata spreyi ile iyice yumuşatın. Akabinde parmağınızı içine sokmak suretiyle hiçbir şekilde eski gres bırakmamak kaydıyla burayı güzelce temizleyin. İçerisindeki en uç kısımları bir tornavida yardımı ile bez kullanarak da temizleyebilirsiniz. Bu parçamızda önde ve en arkada uçta olmak üzere 2 adet rulmanımız var. Bu işlemleri bitirdikten sonra yine benzin ve balata spreyi kullanmak suretiyle burayı iyice temizliyoruz. Ardından ön varyatör yanaklarına yaptığımız gibi flap disk kullanarak parçamızı da parlatacağız. Şimdi 3 küçük pimimizi de benzin ve balata spreyi ile temizleyip kenara koyuyoruz. Sıra geldi debriyaj balatamızı sökmeye. Burada fazla büyük olmayan düz bir tornavida alıp kapağımızı tutan 3 küçük sekmanımızın deliklerine sokup ileriye doğru kaydırmak yoluyla çıkartıyoruz. Kapak yüksek ihtimalle sıkışmış olacaktır. Tornavida ile boşluklardan yukarıya doğru baskı uygulayarak esnetip çıkartıyoruz. 3 adet gergi yayımız ortaya çıkıyor. Bunları tornavida yardımı ile alttan ileri üste doğru baskı yaparak çıkartıyoruz. 3 balatamızı pimlerinden sağ sol yaptırıp yukarıya doğru çekerek çıkartıyoruz. Nasıl sıkıştığına bakın. Bu debriyaj balatalarının çok rahat bir şekilde açılıp kapanması lazım. Bu şekilde olduğu takdirde hızlanmayı, ivmelenmeyi olumsuz bir şekilde etkileyerek titreşim yapar. Balatalarımızı çıkardıktan sonra 3 küçük plastik parçamız kalıyor. Bunları da çıkarıyoruz ve temizlik işlemimize geçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bu küçük plastik parçalara benzin, balata spreyi değdirmemeniz. Diğer tüm parçalarımızda olduğu gibi bu parçalarımızı da benzin ve balata spreyi ile temizledikten sonra bir bez yardımıyla silip balatalarımızı 0 numara zımpara ile üzerindeki kuruntular geçene kadar zımparalıyoruz. Tekrar yıkayıp kurumaya bırakıyoruz. Balataları çıkarttığımız yuvamız olan 3 adet pimi aynı şekilde zımparalıyoruz. Zorlanan kısım varsa denediğimiz esnada tespit edersek bu kısmı tekrar zımparalıyoruz. An itibariyle tüm parçalarımızın temizlik ve bakım işlemlerini bitiriyoruz. Size şu an gösterdiğim set halinde Speed Up performans bagaları ve kızak kaydırıcıları. Varyatörü açıp hazır temizlemişken ve detaylı bakım yapmışken bu bagaları da takmak istedim. Geldik son aşamamıza. Burayı da tamamlamak için gresleme işlemine geçeceğiz. Gresleme işlemine ilk olarak ön varyatör baga yanağımızla başladım. Burada burcumuzun geçtiği iç kısımlara çok fazla olmamak kaydıyla gresimizden sürüyoruz. Ardından burcumuzun iç ve dış kısımlarına, kızak kaydırıcılarımızın hareket ettiği yuvalara ve bagalarımıza yüzeysel olarak gres sürüyoruz. Kullandığım Escaife lityum gres arkadaşlar. Ardından bagalarımızı Speed Up yazısı yukarıya gelecek şekilde yuvalarına oturtup kızak
Çıkak kaydırıcılarımızı da geçiriyoruz. Burcumuzu parçanın içine sokup aşağı yukarı hareket ettirmek suretiyle fazla gres varsa peçeteyle siliyoruz. Bu çok önemli bir konu. Kesinlikle iç yanaklarda, yani kayışın hareket ettiği yüzeylerde gres bırakmayınız. Bu kayışın atmasına ve ömrünün kısalmasına sebep olur. Scooter'ınızdan çok fazla performans alamazsınız. Gelelim arka varyatöre. Debriyaj balatalarımızın geçeceği pimlere yüzeysel gres sürüp balatalarımızı takıp aşağı yukarı oynatıyoruz. Fazla gres çıkıyorsa temizliyoruz ve hareketinin rahat olup olmadığına bakıyoruz. Küçük plastik parçalarımızı takıyoruz. Balata gergi yaylarımızı küçük yıldız tornavida ile takıyoruz. Ben depoya inip almaya üşendiğim için karga burun kullandım. Kapağımızı takıp iyice baskı uyguluyoruz. Sekmanlarımızın yuvasının görünmesi gerek. Ben burada küçük bir hata yaptım. Siz de yapmayın. Yuvalarını görmeden sekmanları takmaya çalıştım. İkisi hafif esnedi. Son anda farkına varıp kapağı iyice bastırdıktan sonra sekmanlarımızı taktım. Esneyenleri pense ile içe doğru baskı uygulayarak sağlamlaştırdım. Bu kısım tamam. Şimdi diğer parçalarımızı yağlayıp toplayacağız. Burada temizlerken belirttiğim üzere 2 adet rulmanı bulunan uzun milli varyatör yanağımızı iç kısımlarına kadar iyice gresliyoruz. Bu parçamıza söktüğümüz gibi diğer hareketli varyatör yanağımızı geçiriyoruz. Çıkardığımız 2 adet plastik küçük contamızı takıyoruz. Yuvalarına iyice geçtiğinden emin olun. 3 küçük pimi yine karga burun ile deliklerine sokuyoruz. Ayrıca bu girintileri iyice gresliyoruz. Daha sonra kapağımızı buraya geçirip hafif yukarı çıkarıp dipte fazla gres varsa siliyoruz. Son olarak yanaklarımızı aşağı yukarı oynatıp rahat açılıp açılmadığını test ediyoruz. Ardından yayımızı ve kapağını takıp debriyaj balatamızı üzerine kapatıp ayaklarımızla yanlardan baskı uygulayıp 38 mm somunumuzu elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Buradaki amaç makinamızın torku yüksek olduğu için somunu veya yuvayı yalama yapmamaktır. En son makinamızla somunu sıkıp işlemi tamamlıyoruz. Burada somunu söktüğünüz sıklığı göz önünde canlandırıp ona göre sıkma işlemini yapın. Söktüğümüz varyatör parçalarımızla işlerimiz bitti. Şimdi sıra varyatör yuvamız ve kapağımızda. Benzin ile ön temizlik yapıp fırçalıyoruz. Balata spreyi ile son temizlik yapıp bez ile siliyoruz. Çıkan pislik, toz, kirin haddi hesabı yok. Bu durum beni bile titretir. Ki scooter nasıl titremesin arkadaşlar? Akabinde ön ve arka millerimize gres sürüp ön ve arka varyatörlerimizi takıp çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra fazla gres görüyorsak bir bez yardımıyla bunları siliyoruz. Baştan beri belirttiğim ve söylediğim bu silme işlemleri varyatör yanaklarımıza, kayışımıza, debriyaj balatalarımıza gres gelmemesi için. Yoksa bunca yaptığımız işlem anlamsız kalır. Şimdi ön varyatörümüzün baga kısmı olan yanağımızı burcumuzla beraber milimize takıyoruz. Arka varyatörümüzü elimizle esneterek açıp kayışımızı yazılar bize gelecek şekilde içine sokuyoruz ve milimize geçiriyoruz. Akabinde kayışımızı ön varyatör miline sokup ön varyatör dış yanağımızı takıyoruz ve iyice itiyoruz. Dış yanağın ön milin dişlilerine iyice girmesi ve ilerlemesi gerek. Son olarak ön ve arka somunlarımızı rondelaları ile birlikte takıp elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Daha sonra makinamız ile sağlamlaştırıyoruz. Çok fazla sıkmayın. Çıkardığınız sıklıkları göz önünde bulundurun. Son olarak dış kapağımızda arka milimizin geçtiği rulmanımız var. Oraya da gres sürmeyi unutmayın. Temizledikten sonra genelde unutuluyor ve kuru kalıyor. Bu da oranın ses çıkarmasına sebep olur. Dış varyatör kapağımızı takmadan önce scooter'ımızı çalıştırıp test ediyoruz. Artık dış kapağımızı ve plastik parçaları takıp iki soketli borumuzu da yerine oturttuktan sonra tüm işlemlerimizi tamamlıyoruz. İlk
açışım ve acemi olmam sebebiyle 4,5 saat süren bu işlem uzun süren video editlememin ardından 21 dakikaya indekslenmiş durumda. Bu arada kontak açıp startı vermiş bulunmaktayız ve en zevkli yeri burası. Gerçekten değdiğini anlıyorsunuz. Ne bir titreşim kalmış ne de gürültü. Tıkır tıkır çalışıyor. Uzun zamandır planladığım bu işlemi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım sizler için de faydalı ve cesaretlendirici bir video olmuştur. Kanalımdaki diğer videolarımıza da göz atmanızı öneririm. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Dilediğiniz her şeyi yorumlarda tarafıma iletebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yukarıdaki i seçeneğinden paylaştığım diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bu bakımın aynını yapmak isteyenler tarafıma ulaşabilirler. Numaramı açıklamalar kısmında belirteceğim. Taktığımız performans bagalarının yaklaşık olarak 150 ila 250 kilometre arasında bir alışma süreci var. Ama ben bir 10 kilometre gidip bagaları alıştırdıktan sonra sizlere ne gibi farklar yarattığı ve performansı nasıl etkilediği hakkında bir bilgi videosu çekeceğim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.